Çünkü Cenab-ı Hak bize göre la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Cenab-ı Hak kendi istiyadına, kendi kabiliyetlerine ve kendi takatlarına göre abi kıpırdamayı da çık oradan ya. O makamda beni kabul etti, bana secde etti. Kabul eder. Oğlum beni kabul etti. Ben de onu kabul ettim. Bana secde etti, secdesini de kabul ettim. Ki umumi kaide İslam'da innemel amalü bin niyyat ve kıyamet gününde Cenab-ı Hak bizim amellerimize göre değil, bizim niyetlerimize göre bize kıymet takdir edecek, cennet verecek ve mükafat verecek. Yaptığımız amel çok küçüktür. Niyetimiz ise ne kadar büyütebilirsen niyetini tamam. Buraya kadar niyet et, bundan ötesine niyet yapma diye bir sizi hudud içerisine Cenab-ı Hak hapsetmiyor. Ve kıyamet günde bizi ödediği yaptığımız amele göre değil, niyetimize göre olacak. Onun için bakarsın çok küçük, ehemmiyete alınmayan bir hizmette bulunur. Bu niyeti büyüktür. Benim kıyamet gününde acayip bir şekilde olur Cenab-ı Allah öyle bir mükafatlandırır ki bu taaccüpte kalır der ki ya Rabbi o şeyi yapmadım der. Benim yaptığım çok küçüktü. Senin bana verdiğin çok büyük. Ey kulum senin niyetin büyüktü. Benim küçük ama niyetin büyük. Allah. Onun için sana verdim. Onun için aksi de var mı? Efendim? Aksi de var mı? Aslı? Aksi de var, olur mu? Aksi. Çok büyük iş yapar niyetten dolayı da çok az netice var. Çok büyük iş yapar. Tabii büyük iş aslında büyük bir niyetin hasılıdır. Yani büyük iş yapan adam aslında büyük bir niyetle hareket etmiştir. Büyük eser öğren kimse küçük bir şey vermek için çalışmamış. Şimdi bugün hutbe esnasında bu Muharrem-ül Haram'ın yani Hicri senemizin ilk ayının faziletinden söylenirken mesela müminler bu ayın hulûliyle gelmesi ve girmesiyle bütün camilerini kubbelerinden ta eşiklerine varıncaya kadar kandillerle zinetleseler az gelirdi. Şimdi hutbe esnasında kalbimden geçmiş idi. Keşke öyle bir salahiyet bende olmuş olsaydı
bütün dünyadaki ne kadar cami-i şerifler varsa ta kubbelerinden, bütün minarelerinden camilerin bedenlerini dıştan da donatayım, içten de donatayım. O niyet geçti kalbimden. Lakin fiilen onu yapmaya iktidarım yok. Lakin niyet etmeye iktidarım var. Niyet ettim. Ümid ederim ki kıyamet gününde bu niyetim üzerinde Cenab-ı Mevla bana ikram eylesin ki sen Muharremul Haram'a hürmeten bütün cami-i şerifleri donatmak istedin. Donatmışsın gibi sana ecrini verdim diye bulursun Cenab-ı Allah. İnnemel amal binniyat ve innemâ likulli imri'in mâ nevâ. Ve her kimseye niyeti neyse niyetinin karşılığı verilecektir. Cenab-ı Peygamber söyledi. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Peygamber'i tasdik eder, o fazileti alır. Evleri de donatırım dedi. Hükümet dairelerini de donatırım dedi. Hasılı bütün dünyayı donatırım. Bütün dünyayı donatmışım gibi Cenab-ı Allah fazilet verir. Peki ben de niyet ettim. Sen de desen sana da veririm. Milyon, milyar, trilyon, trilyar, katrilyon insan aynı niyeti biz de yaparız dese yalnız sana veririm bundan sonradan işitti vermem demiyor Cenab-ı Allah. Hepsine de veririm. Niyet yap. Niyetül mer hayrun min amelihi gelmiştir. İşinin niyeti amelinden hayırlıdır. Çünkü yapabileceğimiz çok basittir. Kendi zahiri kuvvetimize veya paramıza, bedeni, mali olan imkanlarımıza göre yapacağımız çok azdır. Lakin niyet edebileceğimiz hudutsuz. Çünkü gafil olma. Hudutsuza göre niyet yap. Düşün. Ne yapabilirim? Allah'ı razı edebilmek için neler yapabilirim? Evet. İsterim ki onun için Câhîmû fillâh olup niyetim serteser küffarı kahreylemektir. Niyeti. Fatih böyle söyledi. Dünyayı bir başa küfürden temizleyen kimsenin faziletiyle gelecek Fatih Sultan Mehmet. Ben de isterim ki Ya Rabbi bana fırsat ver ki dünyayı küfür ve ilhadın pisliğinden kurtarayım, temizleyeyim. Tevhidi ilan edeyim bütün dünyada. İnşallah. Bir tek kafir bırakmayayım. İnşallah. Niyetim odur. Senin de niyetin o olacaktır. Fabrika kurmak. Dünyayı toplamak hedef değildir. Hedef olan budur. Müminin niyeti nedir? Evvelden ahire yeryüzünde kafir bırakmamak, küfrün pisliğini temizlemek, dünyayı temize çıkarmak. Niyet. Ne olacaksın? Mühendis olacaksın. Ne olacaksın? Doktor olacaksın. Ne olacaksın? Avukat, ne olacaksın? Efendim işletmeci olacaksın. Bunlar nedir? Bunlar zibil toplaması. Dünyanın çöpünü toplama bu. Çöpe memur olan belediyelerdir. Çöpçüler. Belediye koydular adını. Çöpçülük ağır geldi de.
Millet çöpçü başı olmak için kavga kıyamet koparıyor. Ben öyle düşünüyorum. Abi çöpçü başılıktan ne şeref var bu kadar. Millet üzerine hüküm ediyor. Sen bilmem Hoca Efendi böyle şeylerden haberin yok. Çöplerin arasında çok şeyler var. Her mümin volkan gibi olacak. Yakacağım küfrü diyeceğim. Küfrün pisliğini temizleyeceğim bütün dünyadan. Öyle olsa başka olur. 24 saatte değiştirir Allah ortalığı. Ne diyeyim oğlum? Öyle demeyin, bazıları da o kurbantan sayıyorlar. Başımıza bela getirirsiniz, tahrik edersiniz. Hay hay! İşte onlar da süpürmek için zaten niyet ettik. Tahrik diyenleri de tahrik kuyusuna atmak için. İnşallah. Ne olacaksın? Hayır. Külahlı. Bakayım bak kapıda. Diplomat olacağım. Amerikalı Selman. Diplomatların sermayesi ne? Söyle, diplomatların sermayesi nedir? Yalan. Aferin. Bilmez. Uçak mektep okul. Beyan mı? Haberi yok öyle şeyden. Üniversiteye karışmıyorlar. Namuzu billahi mineşşeytanirracim. Onun için diplomatlık mesleğinin hususiyetlerini bilmem. İnşallah siyaset. İnşallah yalan yok. Lakin siyaset meydanında yani hükümet demek. Hacı Altabi'yi diyeteste her gece Şeyh Efendi buraya gelse de her gece böyle ona ziyafet versen. Bu evin geniş olsa da 100 kişiye vereceğim, 200 kişiye versen yorulmasan, bıkmasan der de Hacı Altab dese öyle fazilet alır. Ve Şevket Efendi gibi ne kadar dünyada eski otomobil varsa toplasam. Bir tanecik var. Kitap varsa ne kadar. Bir sergi yapsam, sabah akşam ziyaretine varsam. Evet. Herkesin gönlünde bir şey yatır. Gönlü İslam'da olan, İslam'ın derdini çekenlere ne mutlu. Allah onlara başka dert vermez. Derdi günü İslam olanlar başka dert vermez Allah. Dünyanın derdiyle onları ezmez. Yok. Dünya kuyruğunu sallayıp arkasından yürüyen alıştırılmış köpek gibi olur. Haşa. Derdi yoktu onun. İslam'dan başka derdi olmayana Cenab-ı Allah dert vermez. Ne kendi vücudunda verir, ne evladında verir, ne hanımında verir, ne anasında babasında verir, ne işinde gücünde verir, ne konu komşusunda verir, ne çiftliğinde, ne hayvanatında, ne ziraatında, ne ticaretinde dert vermez. Derdi günü Allah olanın, derdi günü İslam olanın. Başka dert vermez Allah ona, dikkat et. Hastaneler kapanır, hapishaneler boşalır, tımarhanelerin adı kalmaz. Memleket gül gülistan olur. Güller açar. Lakin
Derdimiz İslam değildir. Onun için bin türlü dert. Biri bitmeden başkası yapışır. Birini bitirmeden başka dert çıkar. Derdin üzerine biz gidiyoruz. Dertsiz yaşamak istersen İslam olsun derdin. Derdi gönül İslam olsun. Rahatsın. Dünyada dert çektirir Cenab-ı Allah sana. Ne ahirette dert çektirsin. Lakin maalesef derdimiz bu değil, derdimiz dünyadır. Dünya ise dert çırpılıyor. Dertler çırpılıyor. Çünkü dünyanın hesapsız dertleri vardır. Hayat bir kompleks oldu diyor. Şimdi çok mürekkep, çok karışık, karışık oldu. Her şey derttir bu zamandaki insana. Her şey. Buzluğu dert, televizyonu dert, ütüsü dert, efendim çamaşır makinesi dert, kap makinesi dert, TV'si dert, efendim videosu dert, arabası dert, elbisesi dert, çocuğu dert, karısı dert, evi dert, mobilyası dert, arabası dert, teyyare dert, hükümeti dert, devleti dert, askeri dert, efendim mektebi dert, okuması dert, dersleri dert. Şey alır mı? Yediği dert, içtiği dert, uyuduğu dert, yattığı dert, kalktığı dert. Öyle değil mi? Dert millet. Kendi içine batmış. Neden? Tek bir dert. Olsaydı onda ötekilerin hepsini men ederdi. Vay. Derdim İslam olsun. Bütün dertleri siliverir Cenab-ı Allah. Ektiği dert, biçtiği dert. Ektiği dert, ekmediği dert. Yaptığı dert, yapmadığı dert, okuduğu dert, okumadığı dert. Çocuğu olduğu dert, çocuğu olmadığı dert. Evlense dert, evlenmese dert. Gittiği dert, geldiği dert. Hekimi dert, hakimi dert. Memuru dert, amiri dert. Belediye dert, vilayet dert, bakanlar dert, hükümet dert, bankalar dert, dövizler dert, para dert, parasızlık dert, para dert, kimya dert, simya dert, doktorluk dert, mühendislik dert, mimarlık dert, avukatlık dert, hakimlik dert. Bunca cefayı nasıl safa yapacağız? Bir tek. İslam'la. Evet, şimdi onu söyleyeyim. Hacı Yaşar dert. Hayır. Dertten kurtulmak istersen, dertsizlerden olmak istersen, derdi İslam olsun. Seher vaktinde yatma. Seher vaktinde uyanık ol ki hiçbir derdin kalmasın. Zahirdeki hastalıklar da götürür.
Altında kıymetleri zannı götürür. Seher vaktinde uyanık ol. Seher vaktinde uyuma. Amin. Ni'met celilullah ve sekkamîn ve şefâ ya Resulallah. Amin. Allahümme hamle ekrim sahibine ve hamle Amin. Allahümme cümle ve salihin. Amin. Allahümme cümle bârik ve la tukallin. Amin. Ziyadeten ve şerefin. Amin. Cemî'al enbiyâ ve evliyâ ve meşâyih ve Allah'ım. Amin. Ve fi civarı kâsseten ve sekil âlemin. Seyyidina Nebi Abdülhamid ve Seyyidina Fakâh-ı Fâtiha. Fatiha. Bildi mi uçak? Allah. Ey, nasıl geldin? Uçup geldin. Acayip. Uç da görelim bakalım. Ya burada uçulmaz, tayyareye binince uçuyor. Tayyareye bindiğimizde hem uçarız, hem istediğimiz yere yetişiriz. Onun için siz ilahi huzuru istiyorsunuz. Melekut alemine vasıl olmayı istiyorsunuz. Elbette ki o aleme giden kervanı bulacaksınız ki onlara takılasınız. Onların peşinde siz de gidersiniz. Ne diyordu bu şey? Büyükler elbette ki o kervanın en gerisinde olsa da efendim onlarla beraber olmayı istiyorlar. Kervanı bulmadan bir yere varılmaz. Melekut kervanı var. Melekut kervanının öncüleri peygamberlerdir aleyhisselam. Enbiyanın öncüsü Enbiyalar Seveti Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra onun varisleri olan kimselerdir, enbiyalardır. Hocam, kervanı arayan onları bulacaktır. Onların bir tanesini bulsanız, onların o kervanlarına katılırsınız. Gerek yaya, gerek bineli, onların gittiği yere siz de yetişirsiniz. Lakin kendi başınıza imkansız olan bir şey. Kendi başına kimse efendim melekuta ayak basmamıştır. Melekuta Efendimiz'i Cebrail Aleyhisselam yetişti. O neye işarettir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deliyle, Cibril'e muhtaç olduğu vakitte sen ben gibi adamlar nasıl? Yalnız başınıza mı çıkar? Yok. Burada belediye reisinin yanına gidecek oldum ben İzmir'de de. Efendim kapının önünde beni durdurdular. Sen kimsin? Estağfurullah. Ne münasebet. Böyle 10 kişi saf durdu. O para alıp iş görmeye tayfasından herhalde onlar o kadar kalabalık kaçırıyor. Bir de böyle teyyarelere girerken altından geçtiğim bir şeytan dolabı da var orada. Oradan da geçeceksin diyor. Silah milah var mı? Baktım kapıda epey bir teşrifat var. O dedim belediye reisinin kapısına yanına girmek için bu kadar olduğunda acaba bakanların veya baktıranların nasıl olacak onların yanına girmek nasıl olur? Hiç yaklaşmazlar bizi. Şunu demek isterim ki yani dünyada protokol var. Protokol dediği teşrifattır. Melekutun teşrifatı olmaz mı?
Sellemehüsselam mı gireceksin oraya? Ne bu? Efendim, Sorvangir hanımı bu melekut. Öyle mi zannettin? Ensenin köküne bir taş gelir kafana, atarlar seni aşağıya. Her gece görünür o mu? Yaklaşmak isteyen şeytanları nasıl taşladıklar gökyüzünde. Kim cüret ederse zaten cüret eden kimseler ins tayfasından olursa bir karış efendim yükselemez yerden. Gökyüzünden nasıl çıkacak? İki ayağını aynı zamanda bir karış yukarıya kaldırıp durduramayan kimse melekuta nasıl ulaşır? Cin tayfasında kuvvet var da efendim yaklaşmak istediklerinde arkalarında şihab yetişir. Onun için Metin bir oğlumuz teşrifatı vardır. Melekutun teşrifatını sen teşrifat memuru olan Evliyaullah'tan öğreneceksin. Onun için edebyahu demişler. Edebini gözeteceksin. Teşrifatı. Ondan sonra seni oraya alsınlar. Öyle mi? Nefs-i emmare. Nefis. Nefsin hakikati nedir? Nefsin hakikati yalnız kötülüklerin emreden bir şey olarak da mütalaa edilir erkektir. Nefis. Nefsüke matiyyetüke buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nefsin senin bineğindir veya hayvanındır. Ki onun üzerine binip rahvan gidersin. Eğer sen hayvanına tebaat edersen, ona tebaiyet ettiğinde, uyduğunda sen de hayvan olursun. Yok, hayvanını kendine rağm edersen, oyun eğdirirsen, o zaman seni o bileğin melekut alemine kadar çeker. Değilse Cenab-ı Allah nefsini efendim hikmetsiz olarak yaratmadı, manasız olarak yaratmadı ve insanı mahkum etmek için de yaratmadı. Belki insanın kendi nefsini mahkum etmesi için yarattı. Kendi bineğine bin, bana gel diyor Cenab-ı Allah. Lakin bana geldiğinde bineğini bırak, öyle gel. Bir de eskiden bineklerle gidilirdi. Şimdi otomobiller var. Bineğinden gelen adam misafir olduğu evde ta salona kadar üstünde hayvanın üstüne mi girer? Oturduğu vakit hayvanı da yanına mı vurur? Belediye reisinde gösteriyor. Fakat Hüseyin bildirde darılmaz. Öyle şeylerde işaret ona değil. Yani hayvanla beraber mi oturtturacağız? Oturtun karşınızda. Olur mu? Hayvandan girilir mi yahu huzura? Hayvanı bırak diyor da öyle gel. Onun için nefsini bırakmadan Allah'ın huzuruna kimse giremez. Sandan istediğin kadar. Yakuttan geçti. Allah. Oldu mu? Başka? Bismillahirrahmanirrahim. Lan.
Evet, bunun tatbikatını, bu söylediklerimiz malum bir şeydir. Herkes hemen hepsi bilir. Lakin tatbikatı için, şimdi sen hekim olduğunda, ya kimyager olduğunda, efendim, onun tatbikatı için yine bir kimyagerin yanında çalışacaksın. Yahut bir hekimin yanında asistan olacaksın ki efendim okuduğun tatbikatını sana öğretsin. Tatbikatını öğrenmediğin halde yalnız kitaptan okuduğun malumat seni yetiştirmiş olmaz. Onun için dini dersleri kimse dini kitapları okumakla nefsine hükmedemez. Çünkü nefse hükmetmek meselesi başkadır. Olabilir hiçbir şey okumayan adam nefsine hükmeder. Dünyanın kitabını okumuş olan adam hükmedemez. Tenezzül etmesi lazım bunun. Gidip de yahu sen nasıl nefsinden kendine hükmedersin? Ben bu kadar kitaplar okudum da hükmedemiyorum. Gene yoldan geçen gidenlere bakıyorum. Nasıl alimsin? Nasıl bakarsın? Bakıyorum. Okumuş olduğum halde bakıyorum diyor. O ötekisi okumadığı halde bakmam diyor. Baktırtmam. İşte o tatbikatını bilen adamdır. Sen ona tabi olacaksın ki sana iradeyi nasıl kullanacağını talim etsin. Yoksa kendi başına bakacaksın. Oldu mu oğlum? Yoksa başka türlü daha sarma. Neticesi seni talim ettirecek bir kimseye muhtaçsın. Kendin bilirsin. İhtiyacın varsa hayır bulursun. İhtiyacın yoksa efendim bildiğin gibi hareket edersin. Yani senin hareketin o zaman gözü bağlı dolap beygirleri var. Gözünü bağlarlar, gözünü bağlamasa dönmez. Bir defa döner durur o hayvan. Gözünü bağladı mı sabahtan akşama kadar döner. Sen de der ki buradan Üsküdar'a kadar gitti. Ömrüne şuraya bakalım. Olduğumuz yetmiş gene. Onun gibi gözü açık olan adama tabi olacaksın ki sana gideceğin yolu göstersin, delil olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Metin Bey'in sayesinde çok şeyler düştük sizden. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başka sorun var mı? Var mı? Sor. Sorsun. Tabii biz melek olarak yaratılmış değiliz. Melek olarak yaratılmış olsak mesuliyet taşımayacağız. Günahımız olmayacak. Yanlış adımımız olmayacak. Yanlış adım atmamak için zaten söylediğimiz meseleler. Doğru adım atabilmek için. Sana doğru adım atabileceğini, nasıl doğru adım atabileceğini öğretmek içindir delil. Senin yanında bulunacak olan delil. Yoksa elbette ki günahımız var. Günahımız var da bundan sonra günaha düşmekten bizi gözetecek usulü öğretecek kimse lazım sana. Ki bir kere daha o pislik çukuruna düşmeyesin.
günahın bir pislik çukuru olduğunu bilesin. Ve bir kimse açık bir abdesthane kuyusunun içerisine kendisini atar mı? Bile bile atar mı? Zorlasalar bile karşı geliyor şiddetle. Onun içerisine düşmemek için. Kendi kendisi oraya atan adamın ne kıymeti var? O abdesthanedeki şey kadar kıymeti var onun da. Masum değiliz. Lakin bir defa yaptığımız günahı 1000 defa tekrar etsek, tövbe ettiğimizde Cenab-ı Allah temize çıkarır da bize ayıp olur. Tekrar bizi pislik çukuruna atmamız ve tekrar gelip beni temizle ya Rabbi demeyiz. Bunu ben sana diyorum, oraya düşme. Orası pislik. Seni temizledim, git. Dikkat et, düşme. Gene gelip onun için düşüp tekrar çıkıyoruz, geliyoruz. Hayır, Cenab-ı Allah usanmaz. Yani bu tövbe ya Rabbi dedik sonra Cenab-ı Hak onu affeder, temize çıkarır. Lakin korkulacak mesele odur ki ecelin ne zaman geleceği belli değil. O pisliğe düşmüş halinde gelirse imansız gider adam. Pis. Pislik, manevi ve zahiri pislik içerisinde bulundu mu? O kimsenin akıbeti müşkil olur. Onun için abdestsiz bulunmadı. Abdesti gözet. Bir de manevi pislik içerisinde olma. Yani günah üzerinde olma. Hata işlediğini bildiğin anında tövbe yap. Tövbe yap. O anda çıkarsın. O pislikten kurtulursun. Ve minallah tevfik. Daha başka bir şey kaldı mı oğlum? He? Az yemek mi, az yumak mı? Hani gibi böyle Cenab-ı Hakk'ın sevdiği böyle Efendimiz'in sevdiği. O hekime bağlıdır. Bazı hekim der ki ye. Mesela Ömer gibi hekim ona ye. Çünkü zayıfsın, kuvvetlenirsin. Senin gibi kimseye de çok yeme der. Değil mi? Halini onu tedavi eden adam bilir. Az ye, az uyu, az konuş. Şimdi hekim hastayı her zaman perhizde tutmaz. Perhizde tuttuğu zaman vardır. O hastalık geçtikten sonra boyuna perhize sokacak değil. Şimdi manevi hastalıktan kurtarıncaya kadar perhizi emreder. Bazılarına yağlı yeme der. Bazılarına şekerli yeme der. Bazılarına tuzlu yeme der. Bazılarına et yeme der. Bazılarına böyle öküz gibi ot ye der. Yani hastanın hal ve şanına göre murşid olan adam bilir onu. Diyecek ona göre. Sen kendi kendine az yiyeyim, az uyuyayım, az yapayım dersen nefsin sana bir çifte vurur. Nereden geldiğini bilmezsin. Bir kere daha o tarafa da yaklaşmaz. Kendi kendine insan kendini hükmedemez. İlla murşid marifetiyle. Kendi kendine perhiz yapan hasta gördün mü? Yok. Hekim gelip söyleyince yapar. Ama kendi kendine yapmaz kimse. Hekimin söylediği makbuldür. Kendi kendine bunu yemeyim, şunu etmeyim demez, hekimi bekler.
Sana ne zaman az uyu derse az uyuyacaksın. Az konuş dediğinde az konuşacaksın. Az ye dediğinde az yiyeceksin. Az istediğinde az içeceksin. Oruç dediğinde tutacaksın. Oruç tutma dediğinde tutmayacaksın. İşte akşamüstü bir saat kalarak orucu açacaksın sana. Ne oldu? Akşam bir saat var, nasıl orucu açalım? Aç. Peki ben sizin huzurunuza bir hekimin huzuruna gelen bir hasta gibi geldim şimdi. Yani siz bana ne buyurursunuz? Fatiha mı? Fatiha.